Your picture has been on the cover of virtually every major news magazine. You're written up in all the papers. And for years and years, it was Bill Gates, the boy wonder, the man America loves to admire, the man everybody wants to be. Now all your press is Bill Gates, the man everybody hates, everyone wants to gang up on. What happened? Üniversiteyi bırakıp kurduğu yazılım firmasıyla milyarlarca dolar kazanan bir dönemin dahi çocuğu olarak tüm dünyada geniş yankı uyandıran Bill Gates, başarılarının yanında kurduğu imparatorluğun günahlarıyla da gündemden neredeyse hiç düşmedi. Yüz milyonlarca insanın kullandığı Skype'da şirket çıkarları için yasa dışı dinleme yapan, ceza almaktan kaçmak için mahkemeye sahte kanıtlar sunmaktan çekinmeyen, başka şirketlerin piyasaya girmesini engelleyerek tekel oluşturmaktan defalarca mahkeme karşısına çıkıp milyarlarca dolar para cezasına çarptırılan, bazı ülkelerde yazılımlarını satmak için devlet görevlilerine rüşvet veren ve bu durumu ortaya çıkaran 18 yıllık çalışanını derhal kovan, tüm dünyada kendi yazılımını kullanan insanların bilgilerini Amerikan istihbaratına vermekle suçlanan, 100'den fazla kadın tarafından hakkında taciz davası açılan ve kullanıcılarının verilerini korumayı başaramayan Microsoft'tan bahsedeceğiz. Gelin hikayenin en başından başlayarak bu şirketi birlikte inceleyelim. William Henry Gates veya daha bilinen adıyla Bill Gates 1955 yılında Seattle'da dünyaya geldi. Babası dönemin ünlü avukatlarından birisiyken annesi de bazı büyük firmaların yönetim kurullarında yer alıyordu. Yani Bill zengin ve iyi tanınan bir ailenin çocuğu olarak hayata atıldı. Yaşıtlarına göre küçük bir çocuk olduğundan ilkokul yıllarında akranlarının zorbalıklarına maruz kaldı. Dersleri oldukça iyi olan Bill, arkadaşı Paul'la beraber lisedeyken yazılıma merak saldı. O yıllarda yarışmaya katılan bu ikili, Seattle'daki trafiğin akışını hesaplayan Traf O Data isimli programı geliştirerek $20.000 ödülün sahibi oldu. Üniversite sınavında olağanüstü bir başarı sağlayan Gates, Harvard'da okumaya hak kazandı. Fakat Harvard'da pek de başarılı bir öğrenci değildi. Okul yıllarını poker oynayıp video oyunlarıyla geçiren Gates, bir süre sonra derslerden de geri kalmaya başladı. Liseden beri yakın arkadaşı olan Paul Allen'la yazılım şirketi kurmaya karar veren Gates okulu bıraktı. Bir yandan çok okuyup yazılım konusunda kendisini geliştirirken, öte yandan ehliyetsiz araba kullanmak gibi taşkınlıklar yapıyordu. Hayatının dönüm noktası ise IBM'le yaptıkları ortaklıktı. Dönemin meşhur şirketi IBM'in bilgisayarlarında yazılım sıkıntısı olduğunu öğrenince annesinin yakın arkadaşı olan IBM'in CEO'su John Opel'la bir görüşme ayarladı. İlgisini çeken bu gencin fikirlerini önemseyen Opel, Gates'in IBM donanımları için yazılım geliştirmesi önerisini kabul etti. Bunun üzerine Bill Gates, IBM'in yeni bilgisayarlarında kullanılması için önce $50.000 vererek hazır bir yazılım altyapısı satın aldı. Sonrasında bu altyapıyı geliştirip iyileştirerek IBM'e sattı, fakat lisans haklarını elinde tutmayı ihmal etmedi. Böylece Microsoft bu yazılımının başarısının duyulmasıyla tüm bilgisayar üreticilerinin yazılım konusundaki ana tedarikçisi haline gelerek milyarlarca dolar kazanmaya başladı. Bill Gates 1987 yılından bu yana Forbes'un dünyanın en zenginleri listesinde bulunuyor. Kişisel hayatında ise oldukça çarpıcı iddialarla zaman zaman gündeme geliyor. New York Times gazetesi, Gates'in vakfında çalışan eski bir kişiye dayandırdığı haberinde iş adamının pedofili suçundan hapis cezasına çarptırılan ve hapishanede kendisini asarak öldürdüğü iddia edilen Jeffrey Epstein'la Nobel ödülünü alabilmek için görüştüğünü söyledi. Sicili oldukça karanlık olan Epstein'la Nobel ödülü için görüştüğünü sözcüsü aracılığıyla reddeden Gates, önceki görüşmelerinin ise vakfa bağış toplamak amaçlı olduğunu iddia etti. Her yıl milyarlarca dolar kazanan Microsoft, karının azalmaması için etik ve yasal olmayan uygulamaları benimsemesi nedeniyle kurulduğu tarihlerden itibaren eleştirilerin ve skandalların odağında yer alıyor. 1999 yılındaki dava buna bir örnek olarak verilebilir. O yıl Amerikan Adalet Bakanlığı, pazar payını başkalarına kaptırmamak amacıyla Microsoft kullanıcılarının Internet Explorer dışında bir internet tarayıcısı kullanmaması için tarayıcının silinmesini zorlaştırdığı gerekçesiyle dava açtı. Şirket bu iddiaları kesin bir dille reddetti, internet tarayıcısının ana yazılımın önemli bir parçası olduğunu ve Internet Explorer'ın kaldırılması durumunda sistemin yavaşlayabileceğini öne sürerek kanıt olması için bazı kayıtları mahkemeye sundu. Fakat ortada bir sorun vardı. Microsoft sunduğu kayıtlarda aslından farklı olarak değişiklikler yapmıştı. Yani sunulan şey sahteydi. Savcılar bu değişikliği fark edince Microsoft yaptığını itiraf etmek zorunda kalsa da sahte kanıtları yanlışlıkla mahkemeye verdiğini söyledi. Did you know it's free to make Skype to Skype calls?
Teknoloji dünyası için sıkça kullanılan bir cümleyle Microsoft çatısı altında kullanılan Skype'ın yaptıklarını anlatmaya başlayalım. Bir ürünü kullanmak için para vermiyorsanız ürün sizsiniz demektir. Skype aramalar sırasında tercüme hizmeti sunmaya başladı. Kulağa ücretsiz kullanmak için harika bir özellikmiş gibi gelse de şirketin bu hizmeti vermek için küçük bir detayı kullanıcılardan gizlediği ortaya çıktı. 2019'da bir teknoloji sitesi Motherboard, Microsoft'un Skype kullanan kişilerin özel görüşmelerini dinlediğini belirledi. Şirket kişileri dinlemekle kalmadı. Aynı zamanda taşeron şirketlerine de bu ses kayıtlarını verdi. Gazeteciler bazı Skype kullanıcılarının mahrem konularını, kilo vermenin zorluklarını ve özel hayatlarındaki sorunlarını içeren ses kayıtlarına ulaştı. Ses kayıtlarının sadece Skype üzerinden değil, Microsoft'un sanal asistanı Cortana üzerinden de dinlendiği tespit edildi. Bu durum her ne kadar Skype'ın hizmet sözleşmesinde belirtilmese de Microsoft yetkilileri bu ses kayıtlarını dinlemek için izinleri olduğunu söyledi. Bir hizmeti veya ürünü kullanmadan önce bakmadan tıkladığımız gizlilik sözleşmesinde verilerin Microsoft adına çalışan tedarikçilerle paylaşılabileceği yazsa da kullanıcıların özel konuşmalarının dinlenebileceğini belirten açık bir ifadenin olmaması şirketin mahremiyeti ihlal ettiği yönünde kamuoyunda güçlü ve olumsuz bir intiba oluşmasına neden oldu. Şirketin ürünlerini iyileştirmek ve karını artırmak için yaptıkları bunlarla da sınırlı değil. 2007'de Amerika'daki San Diego Federal Mahkemesi Microsoft'un Alcatel-Lucent şirketinin patent haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tam $1,5 milyar tazminat ödemesine hükmetti. Davacı şirket Microsoft'un 4 ayrı patentini ihlal edip bu sayede milyarlarca dolar kazandığını söyledi. Microsoft ise kararın adil olmadığını iddia ederek patent haklarının ihlal edilmediğini ve karara itiraz edeceklerini ifade etti. 2 yıl boyunca devam eden Microsoft-Alcatel arasındaki mahkeme savaşları 2009'da son buldu. Mahkeme son kertede Bill Gates'in kurduğu şirketin 2 patent hakkını ihlal ettiğini ve $200 milyon tazminat ödemesi gerektiğine karar verdi. Şirket bir yandan başka firmaların teknolojilerini kullanırken öte yandan piyasaya güçlü rakiplerin girmesini de sistematik bir şekilde engelliyordu. Şirket yalnızca bir ay sonra başka bir dava nedeniyle yeniden para cezasına çarptırıldı. Amerika'nın Mississippi eyaletinde görülen davanın konusu, Amerikan yazılım devinin işletim sisteminde Internet Explorer'ın yüklü olarak gelmesi nedeniyle tekel oluşturup oluşturmadığıydı. Yapılan incelemeler sonucunda Microsoft'un tekel oluşturmak maksadıyla suç işlediğine karar verildi. Bu suçun cezası ise tam $100 milyon. Mahkeme cezanın $40 milyon devlete, geri kalan kısmının ise Windows kullanan tüketicilere, şirketlere, okullara ve kamu kurumlarına ödenmesine hükmetti. Microsoft'un bazı ülkelerde varlığını güçlendirmek için yaptıkları bunlarla sınırlı değildi. 2013'te Wall Street Journal ilginç bir habere imza attı. Gazete, bilgisayar devinin bazı ülkelerde yazılımlarını satmak için rüşvet dağıttığını iddia etti. Wall Street Journal bir çalışana dayandırdığı haberinde şirket yetkililerinin Çin'de, İtalya'da ve Romanya'da ürünlerini satmak için üst düzey devlet yetkililerine rüşvet dağıttığını söyledi. Verilen rüşvetlerin sadece nakit para şeklinde olmadığı, aynı zamanda lüks yurt dışı seyahatlerini de kapsadığı belirlendi. Bu gayri resmi ilişkiler Microsoft için çalışan aracı danışman şirketler tarafından yürütüldü. Bu iddialar üzerine bir açıklama yapan şirketin başkan yardımcısı ve genel danışman yardımcısı John Frank, kendilerine yöneltilen bu iddiaların gerçek dışı olabileceğini ama bu konunun derinlikle araştırıldığını söyledi ve Wall Street Journal'ın da Çin'de yolsuzluk iddialarına karıştığını ifade etti. Suçlamalar sadece bununla kalsa gazetenin iddialarına kuşkuyla bakılabilirdi. Fakat 2018 yılında bir başka Microsoft çalışanı da benzer iddialarda bulundu. 1998 ile 2018 yılları arasında Microsoft'ta çalışan Yasser Elabd, Microsoft'un karıştığı rüşvet skandalları ile ilgili detaylı bir rapor yayınladı. Rapora göre Elabd, şirkette Orta Doğu ve Afrika bölgeleriyle ilgileniyordu. 2016 yılındaki bir anlaşmada yapılan $40.000 bir ödemeden şüphelendi. Yapılan bu ödemenin nedeni net olarak belli olmadığı için bu durumu müdürüne, insan kaynaklarına ve hukuk birimine bildirdi. Fakat bu durum yöneticisini rahatsız etmişti. Acilen onunla toplantı yapan yöneticisi, yan kuruluşların yaptığı şeylerde başını başka yöne çevirmesini ve işleri olduğu gibi bırakmasını söyledi. Aralarındaki bu konuşma sonrası pasif bir konuma getirilen 18 yıllık çalışan Yasser Elabd, 2018 yılında işten kovuldu. Elabd bulduğu kanıtları mahkemeye sunsa da yargıçlar yurt dışında kanıt toplamanın engellendiğini gerekçe göstererek soruşturmayı derinleştirmedi. Konuya dair açıklama yapan Microsoft, konuyu ciddiyetle ele alıp araştırma yaptıklarını ve daha bir süre anlamsız şey söyleyerek iddiaların üstünü kapattı. Reklamda söylenenlerin gerçekte tam tersi olması ne kadar ilginç değil mi? 2013'te eski Amerikan istihbarat çalışanı Edward Snowden'ın sızdırdığı belgelerde Microsoft'a da geniş yer ayrılmıştı. Ortaya çıkan belgeler şirketin tüm dünyadaki milyarlarca kullanıcısının
Outlook ve Hotmail'deki e-postalarını, Skype'tan yapılan görüşmelerin tamamını ve Amerikan istihbaratı neye ihtiyaç duyarsa anında onlara teslim ettiğini ortaya çıkardı. Bu durumda sizler ve GZT ekibi de dahil Microsoft'tan hizmet alınan her yerdeki her bilginin kayıtsız şartsız Amerikan hükümetine verildiğini söyleyebiliriz. Tabii belgelerle kanıtlanan bu durum karşısında Microsoft bir açıklama yaparak kullanıcılarının bilgilerine erişim için hiçbir zaman hiçbir hükümete tam veya doğrudan erişim olanağı verilmemiştir diyerek inkar etme yolunu seçti. Sizin mahremiyetiniz şirketin önceliği sloganını kullanan bilgisayar devi 2021'de 500 milyon kişinin verilerinin hackerların eline geçmesini engelleyemedi. Genellikle iş dünyasının kullandığı bir platform olan LinkedIn'de farklı seviyelerden yüz milyonlarca iş insanını bünyesinde barındırıyor. Bu durumu bir fırsat olarak gören hackerlar sosyal medya platformunu hackleyerek kullanıcıların isim, soyisim, mail adresi ve telefonu gibi çeşitli mahrem bilgilerini ele geçirdi. 2 milyon kişinin kullanıcı verilerini açıklayan hackerlar geriye kalan kişilerin bilgilerini ise parayla satacağını duyurdu. Konuya dair açıklama yapan LinkedIn, internette dolaşıma sokulan bilgilerin kendi sosyal ağlarından alınıp alınmadığının net olmadığını, bu konuyu araştırdıklarını söylemekle yetindi. Microsoft'ta çalışan 8.000 kadının hakkını savunan avukatlık şirketi, yazılım devine 2010 ila 2016 yılları arasında 118 kadının cinsel istismar şikayetiyle dava açtığını açıkladı. Şirketin kadın çalışanlarının özlük haklarını hiçe saydığını belirten avukatlık firması, Microsoft'ta dava açan kadınların yanında mahkemeye gitmemesine rağmen çalışma şartlarının zor olduğu birçok çalışanın da olduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan şirket ise kurumlarında çeşitliliği desteklemek amacıyla yılda 50 milyon dolardan fazla para harcadıklarını söyleyerek iddialara karşı savunma yaptı. Son olarak Microsoft'un her yıl yüz milyarlarca para kazanmasına rağmen vergi ödemekten nasıl kaçtığını anlatıp bitirelim. Şirketin 2020'de İrlanda merkezli Microsoft Round Island One üzerinden 315 milyar dolar kar elde etmiş olmasına rağmen bu rakamın kurumlar vergisini ödemediği ortaya çıktı. Yazılım devinin İrlanda'da bu şirketi paravan olması amacıyla kurduğu ve içerisinde müdürler dışında hiçbir çalışanın olmadığı tespit edildi. Bu konuda açıklama yapan Microsoft yönetimi, firmalarının Bermuda'da vergi mükellefi olduğunu, bu nedenle gelir üzerinden vergi ödemediğini ifade etti. Genç yaşta milyarlarca dolar kazanıp tüm gözleri üzerine çeken, kurduğu şirketi dünyanın en değerli yazılım firması haline getiren Bill Gates, 2020'de yönetim kurulundan istifa ederek vaktinin tamamını sosyal sorumluluğa harcayacağını söyledi. Bu istifasında 2000 yılında Microsoft'ta çalışan bir kadınla aralarında geçen ve yönetim kurulunun uygunsuz olarak nitelediği ilişkinin 2019'da soruşturulmasını engellemek için olduğunu söyleyenler olsa da Gates'in sözcüsü bu durumu reddetti. Geride bıraktığı devasa büyüklükteki şirket, yaptığı iyiliklerin yanında kullanıcılarının mahrem görüşmelerini izin almadan dinlemek, mahkemeye sahte kanıtlar sunarak ceza almaktan kurtulmayı umut etmek, yazılım piyasasında tekel oluşturmak ve rakiplerini alaşağı etmek için rekabet kurallarını hiçe saymak, ihtiyaç olduğunda başka ülkelerde ürünlerini satabilmek için rüşvet vermekten çekinmemek ve daha birçok günahıyla bu zamana kadar kamuoyunda sıkça tartışıldı. Peki bundan sonraki dönemde sizce Microsoft eleştirilere ve günahlarına karşı bir yeniden yapılanmaya girer mi? Yoksa onlarca yıldır yaptığını yapmaya devam mı eder? Yorumlarınızı videonun altına bekliyoruz. Skype aramalar sırasında tercüme hizmeti sunmaya başladı. Kulağa ücretsiz kullanmak için harika bir özellikmiş gibi gelse de şirketin bu hizmeti vermek için küçük bir detayı kullanıcılardan gizlediği ortaya çıktı.